Velev ki rejim düştü. Kontrollü bir geçiş olur mu? Daha tehlikelisi parçalı iktidar. Daha tehlikelisi iç savaş, etnik ve mezhebi fay hatları. Bu ne peki? Göç ve güvenlik şoku. Acaba İran bu Hürmüz kartını oynar mı? İran'ın elinde çok büyük bir koz var. Hürmüz kartı var. Trump ne dedi? Biz hazırız. Hatta Maduro'yu kaçırmadan evvel dedi. Biz dedi müdahaleye hazırız. İran'da olası bir rejim değişikliğinde Türkiye nasıl etkilenir? Şimdi tabii İran kendi siyaseti, ideolojisi ve diğer özellikleri işte petrol kaynakları, doğal kaynaklar çok kıymetli bir ülke ama coğrafyası bunların kat ve kat üzerinde değerli bir ülke. İran jeopolitiği Avrasya Kapkağı'nın en kritik alanlarından biri. En kritik menteşe diyoruz Anadolu'ya. Anadolu'nun menteşenin uzantısı da aslında Asya'ya doğru, Hint Pasifik'e doğru İran. Hatta Anadolu'yla İran jeopolitiğini düşünün. Şöyle bir bumerang gibi durur. Bir çatı gibi durur. O çatının üstü Avrasya'dır, altı da kadim Mezopotamya'dır. Afrika ve diğer Hint Pasifik'e uzanan kısımdır. Dolayısıyla İran'ın coğrafyası çok değerli bir coğrafya. Ve İran tabii şunu da söylemek lazım, 1000 yıldan fazla Türk hanedanları tarafından yönetilmiş bir coğrafya. Şimdi Avşarlardan alın, Büyük Selçuklulardan alın, hatta en son Kaçar Hanedanı'na kadar, yani 1925 yılına kadar Türk hanedanları tarafından yönetilmiş. Ve gerçekten o dönemler içerisinde de çok önemli siyasi başarılara imza atmış bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla bugünkü İran'ı da sadece 1979 İslam devrimi sonrası İran'ı ile değerlendirmemek lazım. Geçmişiyle beraber değerlendirmek lazım. Bu bakımdan İran'da rejim düşmesi demek İran jeopolitiğinin düşeceği anlamına gelmemeli. Şimdi biz bunu neden söylüyoruz? Çünkü özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin İran'la olan, hatta daha önce Osmanlı Devleti'nden başlayarak İran'la olan ilişkilerimiz hep inişli çıkışlı olmuştur biliyorsunuz. 1639 Kasr-ı Anlaşması'ndan sonra o 534 kilometrelik sınırımız koruma altına alınmıştır. Ama daha sonra ufak tefek biliyorsunuz toprak alışverişleri olmuştur. Ama o anlaşma Türk-İran, daha doğrusu Osmanlı ile İran arasındaki sınırı belirleyen ve bugüne kadar devam eden bir çizgiyi oluşturmuştur. Şimdi dolayısıyla İran'daki rejim düştükten sonra bu İran jeopolitiğinin kırılması demek, yani İran jeopolitiğinin değişmesi demek, sadece bunu iç siyasete, rejimle bağlantılandırmıyorum. İç ve dış etkenleriyle beraber değişmesi demek, bozulması demek, 534 kilometrelik fay hattının, yani Türkiye-İran sınırının tek parçada kırılması demek. Jeopolitik kırılma demek bu çok tehlikeli bir şey. Allah korusun depremde yaşadığımız o tek parça kırılan faylarda nasıl büyük bir deprem üretiyor ve arkasından gelen artçı sarsıntılar coğrafyayı sarsmaya devam ediyor. Aynısı burası için de geçerli. Dolayısıyla İran'daki tehlikeyi sadece bir iç siyaset malzemesi olarak değil, bunu belki de hep diyoruz ya o derin güçlerin uzun zamandan beri planladığı İran'ı bölmek, ikiye bölmek, üçe bölmek veya İran'ı başkalaştırmak üzere bir altyapı hazırlığının içerisinde göç, terör, kaçakçılık, enerji arzı, sınır ticareti, hatta Kafkasya, Irak, Suriye hattına kadar uzanacak bölgede bir güç boşluğunun oluşması. Şimdi bakın biz dediğim gibi İran'la inişi çıkış ilişkilerimiz var. Anlaşamadığımız birçok husus var. Ama ne diyoruz? Türkiye için en önemlisi İran'ın toprak bütünlüğünün korunması. Her ne olursa olsun. Çünkü İran'daki toprak bütünlüğünün bozulma hadisesi büyük güç boşluğunu Kafkasya'dan Mezopotamya'ya kadar ciddi bir şekilde oluşturacak ve terör örgütlerine ve diğer onun devamı niteliğindeki asimetrik gruplara da bir alan imkanı sağlayacak. Dolayısıyla bu son derece tehlikeli. Yani aslında Türkiye sadece bunu bir rejim çöküşü olarak değil, aslında kriz koridoruna dönmemesi açısından da gerekli önlemlerin alınması ve dışarıdan müdahalenin engellenmesi gerektiğini söylüyor. Velev ki rejim düştü. Yani rejimin değişmesi, bir karşı devrim oldu veya başka bir şey oldu veya hiçbir şey olmadı, bir kaos ortamı oluştu. Bir anarşi, devlet, herhangi bir hükümet kalmadı. Şimdi burada birkaç tane senaryo karşımıza çıkıyor ama hepsi tabii ki bunların tehlikeli senaryolar. Şimdi birincisi kontrollü bir geçiş olur mu? Yani rejimin yerine başka bir yönetim şekli direkt gelmese de o geçiş dönemini kim sağlayabilir? Bununla ilgili ordu veya bürokrasiye güvenilebilir diye yorumlar var. Ama bu çok kırılgan. Çünkü devrim muhafızlarıyla biliyorsunuz, İran İslam devrimine ait olan devrim muhafızlarıyla İran ordusu arasında da büyük bir güvensizlik var. Hatta İran istihbaratında da bu anlamda ciddi reaksiyonların bu güvensizlik üzerine oluştuğunu görmekteyiz. Ama ne olursa olsun bu riskin belli bir müddet yönetebileceği ifade ediliyor. Daha tehlikelisi parçalı iktidar, yani milisleşme. İşte bahsettiğim terör gruplarının bu bölgede nasıl şimdi SDG, YPG Suriye'de kendisini otonomileştirmeye çalışıyor, meşrulaştırmaya çalışıyor. Bunun bir benzerini de İran'da yapmaya çalışmak. Daha tehlikelisi iç savaş, etnik ve mezhebi fay hatları kırılması.
Bu ne peki? Göç ve güvenlik şoku. Bir anda Türkiye'nin sınırına yığılacak olan milyonlarca İranlı ve güvenlik şokuyla beraber işte burada mezhep savaşlarının, ideolojik savaşların ve iç savaşın, hani belki İran'da, Suriye'de, Irak'ta gördüğümüzden daha tehlikelisini, daha yıkıcısını görme imkanımız olabilir. Çünkü İran coğrafyası diğer coğrafyalara benzemeyen çok kıymetli, çok da tehlikeli bir coğrafya. Göç olur mu ki hocam Türkiye'ye çok fazla Olur, bir olabilir. boşlukta? Olur Gülsüm Hanım. Şahsi düşüncem, tabii bu son süreçte bir yığılma olmadı biliyorsunuz. Devlet de o bölgeyi takip ettik. Önlemlerimiz var sınırlarda. Hani her türlü güvenlik tedbirlerimiz de var. Kontrolsüz bir göçün olması engellemek üzere Türkiye Cumhuriyeti önlemlerini aldı. Ama bu şokla beraber, yani bir güvenlik şoku olursa bunun ciddi bir göç dalgası oluşturması o 534 kilometrelik sınıra bir yığılma oluşturabilir. Bu tehlikeli. Çünkü göç meselesi Arap Baharı'nda da biliyorsunuz çok kullanıldı. İnsan en büyük silahtır. İnsanların hareketlendirilmesi, insanların göç ettirilmesi ve bu noktada biliyorsunuz binlerce insan Akdeniz'de boğuldu. Umuda yolculuk etmek isterken, hayatını kurtarmak isterken milyonlarca insanın evinden barkından oldu. İşte İran'da da bunun olma olasılığı çok yüksek. 80 milyondan fazla olan bir nüfustan bahsediyoruz. Bu tetiklenmesi de ciddi bir güvenlik riski de yaratabilir Türkiye açısından. Bunu söylememiz gerekiyor. Ve daha da tehlikesi dış müdahale ve vekalet savaşları. İşte bu tam anlamıyla Gülsüm Hanım bölgesel bir yangının çıkması, Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump'ın daha önce söylediği müdahale ederiz demesinin sahaya yansıması. Bana sorsanız biliyorsunuz İran topografyası, yani coğrafyası çok zor bir coğrafya. Tahran doğal dağlarla, yani doğal bariyerlerle çevrilmiş, dağlarla örtülü, çevrili bir şehir. Hani öyle Şam'a gitmek gibi, Halep'e gitmek gibi kolay değil. Bağdat'a gitmek kadar da kolay değil. Tahran'ı işgal etmek, Tahran'ı abluk altına almak, o işler öyle çok kolay değil. Böyle bir kara harekatını ben beklemiyorum açıkçası. Ama denizden çeşitli saldırılar olabilir. İşte İsrail'in yaptığı gibi füzelerle, seyir füzeleriyle bir saldırı olabilir. Ama bunun konuşulması bile nasıl büyük bir güvenlik açığı yarattığını veya bir tedirginlik yarattığını da net bir şekilde görüyoruz. Yani biz aslında şundan çekiniyoruz Gülsüm Hanım. İran'ın zayıflamasından değil, İran'ın düzensizleşmesinden biz çekiniyoruz. Bir ülke zayıflayabilir, bir ülke güçlenebilir. Bunlar dönemsel olarak yaşanır. Ama eğer düzensizleşiyorsa, kendi devlet düzenini kaybediyorsa bu büyük bir tehlikedir. Bir de tabii şu var, bu kaçakçılık, yani merkezi otoritenin zayıflamasıyla beraber PKK'nın kendisine alan bulmaya çalışması. Şimdi geçen gün bir PEJAK terör örgütünün mensubundan bir isim, ismini unuttum şu anda, dedi ki biz İran'daki devrime destek vereceğiz. İran halkının arkasında olacağız rejime karşı ve buradaki rejimi devireceğiz dedi. Şimdi burada ne çıktı o zaman karşımıza? PEJAK, PKK demek ki rejimin karşısında Şah'ın tarafında, Amerika'daki Şah'ın oğlunun tarafında Amerika ile aynı yönde mi hareket ediyor acaba? Çünkü söylemlere baktığımız zaman aynı çizgiye geldiklerini görmekteyiz. O zaman burada rejim çöktüğünde PKK bir şekilde terör örgütü hem silah hem de uyuşturucu kaçakçılığı yapmak ve kendine gelir elde etmek ve orada yerleşmek üzere de bir bahane bulmuş olacak bu vesileyle. Irak'la Suriye hattındaki silahlı yapılara yeni eklemlemeler oluşabilir Gülsüm Hanım. Çünkü biliyorsunuz Suriye, Irak hep diyoruz ya, Deir ez-Zor, Sincar, yani Fırat'ın doğusu ve Musul'a kadar giden Bafel Talabani'nin olduğu bölge. Oradan da işte Kandil'in diğer tarafı. Yani işte Mahabat eski biliyorsunuz eski Kürt yönetiminin olduğu 1960'lardaki. Oradaki yapıyla birleşmek, eklemleme bu tehlike olabilir. Bir parçayı da İran'da inşa etmek gerçekleşebilir. İşte bu gri alanların oluşması, yani Türkiye'nin doğu sınırında gri alanlar artarsa işte o zaman sınır ötesindeki güvenlik ikilemi, güvenlik sorunu Türkiye açısından daha da artabileceğini söyleyebiliriz Gülsüm Hanım bu manada. Peki bu boşlukta hocam Türkiye devreye girer mi bir arabulucu ya da dengeleyici olarak İran'ın düşmesi durumunda? Şimdi rejim düşerse eğer, diyelim bir devrim oldu, rejim düştü. Türkiye buraya tabii ki müdahil olacaktır. Hatta ben şöyle bir söylemde bulundum. Biraz tabii iddialı bir söylem gibi geldi ama bunu söylemekte ben bir beis görmüyorum. Dedim ya, Türkler 1000 yıl boyunca bu coğrafyayı yönetmiş. 1925'te de Kaçar, Ahmet Kaçar'dı en son hanedan üyesi. Ondan sonra Pehleviler geldi. Ondan sonra biliyorsunuz zaten Rıza Pehlevi ve devrim süreci. Şimdi eğer burada Amerika Birleşik Devletleri veya bu istihbarat güçleri Şah'ı bir şekilde ülkeye getirmek ve getirdikten sonra burada PKK'ya alan açacağız, petrolü, doğalgazı İsrail'e bağlayacağız, İsrail'le İran'ı iyileştireceğiz, İsrail'e hayat suyu sağlayacağız derlerse, yani İsrail için buraya Şah rejimini getireceğiz, bu İslam rejimini devireceğiz, Molla rejimini devireceğiz derlerse, ben de o zaman şunu söyledim. Bizler de
biliyorsunuz İran'da hatırı sayılı bir Türk nüfusu var. Biz de şaha şah çekeriz. Ne deriz? Biz de o zaman Kaçar Hanedanı'nı destekliyoruz. Son temsilcisi burada Türklerin Kaçarlardı ve bize Kaçar Hanedanı'nı destekliyoruz gibi hani bir psikolojik karşılık sağlama noktasında bir söylem olabilir diye düşünmüştüm. İşte Türkiye'nin vereceği destek noktasındaki mesele şu, dedim ya, mesele isimlerden ziyade İran'ın toprak bütünlüğünü, çizgilerini, sınırlarını koruyacak bir düzenin derhal tesis edilmesi ve İran'ın kendi iç sorunlarını iç hukukuyla halledebilmesi. Dışarıdan Amerika'nın, Mossad'ın, yani CIA'nin, Mossad'ın, MI6'in, diğer istihbarat örgütlerinin buraya gelerek Venezuela'da yaşanan o hukuksuzluğun, o gaspın, o kaçırılma hadisesinin yaşanmaması için tabii ki buradan hukukuyla bu İran'daki adaletsizlik, suçlar yargılansın ve düzen sağlansın. Ama Trump ne dedi? Biz hazırız. Hatta Maduro'yu kaçırmadan evvel dedi. Biz dedi müdahaleye hazırız. Gerekirse askeri güç kullanmaktan da geri durmayız dedi. Şimdi buna Türkiye ne dedi buna karşılık? Sayın Hakan Fidan ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyorsunuz defalarca söyledi de. Biz İran'da herhangi bir savaş istemiyoruz. İran'a dışarıdan müdahale, askeri bir müdahaleyi asla istemiyoruz. Çünkü buranın daha önceki tecrübelerden sabit olduğu üzere terör örgütlerine alan sağlayacak, onlara nefes sağlayacak ve manevra alanı sağlayacak avantajlar, alanlar ortaya çıkıyor. Bunun olmaması için hiçbir devletin toprak bütünlüğüne beis gelmeyecek şekilde, zarar gelmeyecek şekilde bir çarenin bulunması noktasında Türkiye'nin söylemleri hala mevcut. Bu da devam edecektir diye düşünüyorum. Hocam peki Pehlemi'nin açıklamaları, İran'la ilgili böyle bayağı bir açıklaması var. Mesela İsrail devleti tanınacak, işte Trump'a övgüler. Müslümanım, şaşırmıyoruz. Zaten biliyorsunuz oğul Pehlevi devrim olduğu zaman 13-14 yaşındaydı. Biliyorsunuz ailesiyle beraber ülkeyi terk ettiler. Daha sonra tabii ailesinde zor günler yaşandı. Sonra da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin hayatına devam ediyor. Kendisini biliyorsunuz son olarak 2 sene olmuştur büyük ihtimalle. İşte ağlama duvarına götürdüler biliyorsunuz. Orada fotoğrafları çekildi Şah'ın. Bu zaten bir mesaj. Yani aslında bir şey söylemeye de gerek yok. O fotoğrafı şu anda ekrana koysak, hani Şah'ın ne yapmak istediğini veya Amerika'nın, İsrail'in Şah'ı tekrar ülkeye getirmekle neler planladığını hepimiz çok iyi biliriz. Çünkü o dönemde İran'la İsrail arasındaki ilişkiler çok iyiydi. İran'la ticaret çok iyiydi, siyaset çok iyiydi. Şimdi ne olacak? Eğer İran'da rejim değişirse, Şah gelirse İran-İsrail arasındaki ilişkiler iyileşecek. Efendim petrol, doğalgaz, ticaret önünde çok büyük ilişkiler kurulacak. İşte İbrahim Anlaşmaları diyoruz ya, İbrahim Anlaşmaları'nın belki en önemli son vidası, son çivisi İran'da Şah'ın getirilmesiyle çakılmış olacak. İran'ın başına gelebilir mi peki? Ben sanmıyorum. Yani bu çok söylendi. Hani bir de şu da var, biliyorsunuz Türkiye'de bunu yakından takip ediyor ve küresel medya çok da abartıyor bazı şeyleri. Evet, olaylar büyük, gösteriler büyük, memnuniyetsizlikler var, bunu kabul ediyoruz. Ama mesela 3 sene evvel değil mi Mahsa Amini olayları kadar sokak olaylarının olmadığını, bilhassa bazı görüntülerin bilerek algı operasyonu olarak çekilerek servis edildiğini, bakın Tahran yanıyor, orası yanıyor, burası yanıyor, 34 ile yayıldı, binlerce insan öldürüldü. Yani evet belki çok sağlıklı bilgi gelmiyor olabilir ama olandan çok daha fazla göstererek bir algı yaratmak, medya üzerinden, sosyal medya ve hem bildiğimiz dijital medya ve görsel medya üzerinden ve Şah'ı getirmeye, hazır hale getirmeye. Şunu söyleyeceksiniz, Şah'ın İran'da karşılığı var mı? Bence yok. Hani şöyle, şimdi taraftarları var, bağırıyorlar gelsin gelsin. Onlar zaten bu istihbarat örgütlerinin provokatörleri, sahada bağırtılanlar. Biz bunları çünkü Türkiye olarak yaşadık. Provokatörlerin, istihbarat örgütleri eliyle devleti yıkmak üzere protesto sokaklarda ne için neden yürüdüklerini çok iyi biliyoruz Gülsüm Hanım. Hepimiz bunlar çok yakından şahitlik ettik. Meselenin sadece bir şey olmadığını, çok şey olduğunu onlar söylüyorlardı. Şimdi burada da bu durum geçerli ama ben şahsi fikrim, tabii ama hayatta her şey olabilir. Ama Şah'ın ben öyle ülkenin başına geçeceğini, böyle bir karşı devrim olacağını düşünmüyorum. Hocam peki bu değişim, dönüşüm enerji fiyatlarını nasıl etkileyecek, düşürecek mi, yükseltecek mi? Ya da bir enerji kalacak mı, yönetilebilecek mi İran'da? Şimdi biliyorsunuz dünyanın en zengin doğal gaz kaynaklarından birine sahip ve petrol kaynaklarının da çok hatırı sayılır olan bir coğrafyadan yine bahsediyoruz. Türkiye'nin de ciddi miktarda doğal gaz aldığı bir coğrafya. Hatta ben şöyle hemen rakamı söyleyeyim. Türkiye'nin yıllık gaz ithalatı 10 milyar metreküpü aşmış vaziyette İran'dan. Biliyorsunuz en büyük Amerika, Rusya, İran böyle gidiyor. Azerbaycan'dan TANAP ve tabii ki bizim açımızdan da özellikle burada bir enerji şokunun yaşanması enerji fiyatlarında dramatik değişikliklere sebebiyet verebilir ve bizim ekonomimizde tabii ki ciddi şekilde etkileyebilir. Bunun olmasını kesinlikle istemeyiz. Bir de tabii şu var Gülsüm Hanım, enerji arz güvenliğinin sarsılması ve dünya ekonomisinin yavaşlaması neyle olur biliyor musunuz aslında? En büyük belki bu darbelerden biri
Hürmüz Boğazı'nın kapatılıp kapatılmaması hadisesi. Biliyorsunuz orada günlük yaklaşık 18-20 milyon varillik bir petrol geçişi var. Ve dünya petrol ticaretinin %20'si de yine bu boğazdan geçmekte. Ve Hürmüz Boğazı, şu haritaya baktığın zaman biliyorsunuz dar ve en önemli sahil şehri de İran tarafına ait. Acaba İran bu Hürmüz kartını oynar mı? Hatta ben yine bir yayında söylemiştim. İran'ın elindeki yani atom silahından ziyade, atom bombasından ziyade, nükleer silahtan ziyade İran'ın elinde çok büyük bir koz var. Hürmüz kartı var. Yani Hürmüz Boğazı'nı bir düğmeyle kapatırsa dünyayı büyük bir petrol şokuna sokar demiştim. Şimdi bunu yapmasının da kendisine de bir maliyeti olacak tabii ki. Yani orada baktığımızda biliyorsunuz İran'ın en büyük müşterisi kim? Hürmüz Boğazı'ndan petrol ticareti, doğalgaz ticareti yaptı. Çin. Bu sefer ne olacak? Kendi petrol gelirlerinden de olacak ve bu sefer Çin'in yani Çin müşterisinin de en kıymetli belki en önemli müşterisi olan Çin'i de sarsmış olacak. Yani bu çok uygulanabilir değil gibi gözüküyor. Ama şunu söylemek lazım tabii ki. Altyapı güvenliğinin zayıflaması, akış kesintilerinin artmasının piyasaya yansıyacağı net neticeler şunlardır. Risk primi yükselebilir piyasalarda ve enerji maliyeti üzerinden sanayi ve hane halkına da bu maliyetin ciddi bir şekilde yansıyabileceğini görebiliriz. Bu kaçak ekonomi dediğimiz kayıt dışı ekonomi de artar. Sınır kaçakçılığı, güvenliğin sağlanması yani bunun ciddi tsunami etkileri olur Gülsüm Hanım. Ama İran gibi önemli bir enerji ülkesinin enerji havzasını ki en son Trump da biliyorsunuz ekonomik ambargo uygulama kararı almıştı. %25 yani İran'a ticaret yapanlara ekstra %25 vergi alacağız dedi. Şimdi bunların artması, sürekli üzerine koyması tabii ki dünya ekonomisinde de bir sıkışmışlığa sebebiyet verecek. Hani dolayısıyla bunu sadece deprem etkisine değil, hep söylediğimiz gibi tsunami dalgasına da ciddi şekilde bakmamız gerekiyor Gülsüm Hanım.